konuk kimyagerimiz Fatih Küçük Uysal hattımıza. Değerli hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hemen hızlıca bir soruyla başlamak istiyorum. Yani ellerimizden bulaşabilecek olan patojenleri. Bizler tabii bunları temizlerken oldukça dikkatli davranmaya da gayret ediyoruz. Yani ancak burada en fazla çamaşır suyu gibi ajanlar kullanıyoruz dezenfekte edebilmek veya gerçek manada temizliğe ulaşabilmek için. Her Burada ne kadar... dozu önemli. Hatta biyokimyanın ve modern tıbbın da kurucusu sayılan Paracelsus diyor ki zehirle ilacı ayıran dozudur, miktarıdır. O yüzden çamaşır suyuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çamaşır suyunu biz ev ortamında, ofis ortamında 1'e 100 kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ne demek bu? 100 bardak suya sadece 1 bardak çamaşır suyu. Paspas kovasıyla anlatmak istersek bir paspas kovası yaklaşık 2-3 litre su alır. Ona sadece bir yarım çay bardağı çamaşır suyu atıyoruz. Maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz, cam pencereyi açıyoruz. Havalandırmalı bir ortamda yerleri paspas yapabiliriz. Havlulara gelirsek yani havlularda ben tavsiye etmiyorum. Çünkü elimize, tenimize değen yerlerde biz çamaşır suyunu önermiyoruz. Onun yerine alternatifleri var. Biraz sonra onlardan bahsederim. Evet, bazen hijyeni abartabiliyoruz. Çamaşır makinesinde bile çamaşır suyu kullanmayı tercih edebilenler olabiliyor. Dolayısıyla bizlere herhangi bir zarar verme ihtimali olabiliyor mu? Çok fazla miktarda öyle çok temizlik takıntısı olmasını ben tavsiye etmiyorum. Ben şimdi kimyagerim. Hatta dezenfektanlarla ilgili kitap yazdım. Türk aile yapısında gerçekten temiz insanlarız. Eve ayakkabıyla girmiyoruz. Evlerimiz günlük temizlik yapılıyor. Yani burada zihinsel temizlik de olması gerekiyor. Zihnimizin rahat olması gerekiyor ki o zaman bağışıklık sistemi, siz de çok iyi bilirsiniz. Bağışıklık sistemi çünkü psikolojiden de çok etkileniyor. Biz rahat olduğumuz zaman, huzurlu olduğumuz zaman vücut ona göre daha bir güçlü, kuvvetli olmuş oluyor. O yüzden çamaşır makinesinin içine ben çamaşır suyu atılmasını çok tavsiye etmiyorum. Belki ayda bir, 3 ayda bir olabilir. Aynı biraz önce bahsettiğim gibi içine atarsınız. Boş, kısa programda çevirebilirsiniz. Çamaşır olmazsa daha iyi olur. Boş bir programda çevirebilir. Hijyen hassasiyetimiz birazcık daha fazla arttı. Evde tüm yüzeyleri temizler hale geldik. Hatta biz programımızda bile gizli kalan yüzeyler şuralar, aman buraları da unutmayın diye defalarca uyarılarda da bulunduk aslında. Ancak bu yüzeylerde kullanılan kimyasallara işte çocuklarımız da dokunabiliyor. Belki evcil hayvanlarımız da dokunabiliyor. Dolayısıyla yüzey temizliğinde kullanmış olduğumuz kimyasalların ölçülerine veya hangi ürünleri kullandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor mu? Bunlar evcil hayvanlarımıza veya çocuklarımıza zarar verebilirler mi? Evde emekleyen bir bebek varsa, bir ev hayvanı varsa o zaman evet daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama onun haricinde biz zaten evde terlikle gezdiğimiz için veya bir yerle temasımız çok olmadığı için elle özellikle orada bir sorun olmaz. Orada dezenfektanları aşırı kullanmak doğru değil. Mesela ister yer yüzeyi temizlik malzemesi olsun. Hani o renkler var ya çok kokulu olanlar. Onların içinde de amonyum var bu arada. Onların da aşırı kullanılmaması gerekiyor. Camlar, pencereler kesinlikle açık olması gerekiyor. Yani eğer bebek varsa, yerde işte ev hayvanları varsa o zaman biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama yine çamaşır suyunu kullanacaksak bu arada önce bir kaba temizlik yapılması gerekir. Çünkü çamaşır suyu organik bileşiklerle, kirlerle birleştiği anda zararlı maddeler de ortaya çıkartılabiliyor. Ben şöyle yapıyorum mesela kendimden örnek vermek gerekirse. Günlük temizliğimi Arap sabunu su karışımı veya sirke su karışımı ile yapıyorum. Veya eğer yer yüzey temizlik malzemesi kullanacaksam çok az ama sadece onun kapağı kadar onunla kullanıyorum. Ama böyle haftada bir derin temizlik yapacaksam evet o zaman çamaşır suyuyla o da dediğim gibi camları pencereleri açarak ve dozajında yani 100 birime 1 birim çamaşır suyu katarak ve kesinlikle başka bir malzemeyle karıştırmadan yapıyorum. Onlar yeterli. Hem bir taraftan ev hijyeni sağlamak hem de sağlığımıza zarar vermeden en uygun temizliği yapabilmek için ideal şartlar ne olmalı? Birincisi pencereleri açacağız. Kış olsa daha iyi. Kışın bile evler mutlaka günde 3 kez hatta evde biraz kalabalık varsa günde 5 kez havalandırılsın. Hatta biraz korent yapalım. Arkadan işte cam açalım, önden cam açalım. Tabii korentte de kalmayalım, çarpılmayalım. Yani havalandırma çok önemli. İkincisi içeri güneş ışığı girsin. Yani perdeleri tamamen kapatmayalım. Aman işte güneş ışığı geliyor da içerisine kumaşlarımızı şey yapıyor, rengini atıyor. Hayır. Güneş ışığı gelsin. Çünkü ısısıyla beraber, ultraviyole ışınlarıyla beraber mikropları öldürüyor. Diğer bir yöntem, şimdi fizikselden ziyade kimyasalları geçersek, klor bazlı olarak çamaşır suyunu kullanabiliriz. Biraz önce söylemiştim, abartmadan haftada bir
kullanabiliriz. Bunu ama altını çiziyorum. Başka bir kimyasal maddeyle kesinlikle karıştırmayalım. Daha sonra yer temizlik ürünleri demiştik. Fakat bunları teneffüs etmeyelim çünkü biraz ağır kokuları vardır. Kimyasal kokular ve kimyasal renklerden biz uzak durulmasını istiyoruz. En güçlü asidik kimyasallar tuz ruhu ve kezzap. Bunlar herhalde artık kullanılmıyor. Zaten kullanılmasını tavsiye etmiyorum ben. Çünkü bazıları kireç çözücü olarak kullanabiliyorlar. Ben yine kireç çözücü olarak limon tuzunu öneriyorum. Onu da yine antiparantez belirteyim. En güzel kireç çözücü, hatta pas çözücü limon tuzunu kaynar suda bekletmektir. Tuz ruhunu ve kezzapı önermiyoruz. Hele kesinlikle bunlar çamaşır suyuyla karışmasın çünkü zehirli gazlar ortaya çıkar. Sirkeye gelirsek ve bazen bana da soruyorlar. Sirke tamam bir zayıf asittir, faydalıdır ama bir çamaşır suyu gibi, bir hipoklorez asit gibi kuvvetli de değildir. Yani her şeyde onu kullanmayalım. Fatih Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Maddeler sonuçta. Hele bu çamaşır suyu gibi sodyum hipokloritler adı üstünde içinde klor var. Klor da çok iyi dezenfektandır aslında. Mikroplara karşı, virüslere karşı yok etme özelliği var. Fakat işte insan, hayvan fark etmiyor. Aynı klor bizi de rahatsız edebilir. Koronavirüs korkusu her geçen gün artıyor. Bu da dezenfeksiyon malzemelerinin kullanımını artırıyor. Ama bazen virüs değil, korkusu öldürüyor. Çünkü kimyasal vücuda zarar veriyor. Özellikle de çamaşır suyu. Her gün çamaşır suyuyla temizliğe gerek yok kesinlikle. Normal şuradaki gördüğünüz gibi yer yüzey temizlikleriyle, bunları da abartmayacağız ama aynı bunlar da ne kadar? Mesela bir kova suya, büyük bir kova suya sadece bunun kapağı kadar. Evde hasta varsa ya da biri dışarı çıkıp eve geliyorsa çamaşır suyu kullanılabilir. O da en fazla haftada 2 kere. İlla çamaşır suyu kullanmamız gerekiyorsa önce mutlaka maskemizi, eldivenimizi takacağız. Camları iyice açtıktan sonra bir kova suya bir kapak kadar çamaşır suyu dökeceğiz. Büyük bir kova suya, 5 litrelik bir suya sadece çay bardağının 1/4 kadar. 5 litrelik kovaya bir kapaktan daha fazla kullanıldığında ya da başka kimyasallar eklendiğinde çamaşır suyunda sonuç ölüm olabilir. Eğer o çamaşır suyunun kokusunu alıyorsanız çok aşırı atmışsınız demektir. Mutlaka böyle bizim yaptığımız gibi maske takacağız, camları havalandıracağız. Hatta o odadan çıkacağız. Yani o koku gelmemesi gerekiyor. Dediğim gibi hele başka kimyasallarla kesinlikle ve kesinlikle kullanmayacağız çünkü gerçekten öldürücü olur. Çamaşır suyu yerine başka alternatifler de var. Klor dioksit şöyle tabletleri vardır. Suya karıştırabilirler. Yaklaşık yine 5 litre suya, yani bir kova, büyük bir kova suya bu tableti attıkları zaman yine bu da çamaşır suyundan daha faydalı diyebileceğimiz, en azından zararı daha az olan bir solüsyon, bir dezenfektan elde edebilirler. Su sabunu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Her zaman hijyen, temizlik için, ki bu virüs için de çok iyidir, sodyum stearat, yani katı sabun veya sıvı sabun, hiç fark etmez. Aklımızda kimyager Fatih Küçük Uysal var. Fatih Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba hocam, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun, ben de iyiyim. Şimdi özellikle işte bazı kimyasalların asla karışmaması gerektiğini söyledik. Özellikle bu tür bir zehirlenmeye karşı ne yapmak lazım? Eldivenler mutlaka takılsın, işte ağız maskelerimiz takılsın. Ola ki bir zehirlenme olduğunu nasıl anlarız? Mesela mide bulantısı olabilir, böyle baş dönmesi olabilir, göz kararması olabilir veya cildimizde böyle bir kızarma olabilir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 114 telefon numarasıyla ulaşabileceğimiz UZEM dediğimiz Ulusal Zehir Merkezi var. Hemen buraya arayabilirsiniz veya 112'ye acil servis var biliyorsunuz. Fatih Hocam, cam bardak, işte ne bileyim plastik kaplar, tahta kaşıklar gibi çeşitli mutfak eşyalarını çamaşır suyunda uzun süre bekletmenin ne gibi etkileri olabilir? Bunun zehirleyici etkisi olabilir açıkçası. Güzel bir şekilde durulanmazsa, uzun süre böyle yarım saat, 20 dakika durursa, hele biraz önce dediğiniz gibi tahta, ahşap kaşıklar biliyorsunuz gözenekli yapısı vardır. Şöyle yakından bakarsanız o gözeneklere o çamaşır suyu girer. Hocam bir de pandemi döneminde aklıma geldi. Özellikle işte meyve sebze gibi şeyleri çamaşır suyuyla yıkayanlar, bulaşık deterjanıyla yıkayanlar, hatta bulaşık süngeriyle ovanlar falan da oldu. Hatta programımıza bunun görüntülerini de gönderen değerli izleyenlerimiz vardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna gerek yok. Ben bir kimyager olarak dezenfektanları hatta ikincil, tamamlayıcı olarak kullanılmasını tercih ediyorum. Peki hocam, genel hijyen için ev hanımlarına ne önerirsiniz? Çamaşır suyuyla ilgili şunu da söyleyeyim. Her gün temizlemeye gerek yok. Mesela neyle temizlenebilir? Yer yüzey temizlik malzemeleriyle paspas yapılabilir. En son bir de kolonyadan isterseniz bahsedeyim. Onları da bugünlerde çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Kolonya. Fazla kullanmak cildimizi tahriş eder. Cildimizin üzerindeki yağ tabakasını alır, siz de bildiğiniz gibi. Oradan bu sefer çatlaklar oluşur ve yine mikroplara açık hale gelir. O yüzden de kolonyayı da diğer dezenfektanları da abartmamamız gerekiyor.
Fatih Hocam, yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Haber Global muhabiri Gülnur Saydam, kimyager Fatih Küçükuysal'la konuşacak. Hemen Gülnur'a dönelim bakalım. Bu notlar neler ve önemli uyarılar hangileri? Kullandığımız ürünler gerçekten virüsleri yok etmeye yarıyor mu? Ne sıklıkta kullanmalıyız? Alternatifleri hangileri? Bunu da yanımda konuğumuz kimyager Fatih Küçükuysal'dan öğreneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Sizce gerçekten faydası oluyor mu kolonyanın? Şimdi evet, yapısından bahsedeyim. Mesela kolonyanın içinde etil alkol vardır, etanol vardır. %70-80 oranında olması gerekiyor zaten. Daha azı etki olmuyor. Şöyle etki yapıyor. Alkol iyi bir çözücüdür. Bu virüslerin ve diğer mikropların tabakasında da yağ vardır. Yağ çözücü ve onları yok edici etkisi var. Fakat aynı etki bize de oluyor biliyorsunuz. Ellerimizde de yağ tabakası var. Eğer fazla kolonya kullanırsak zaten dikkat etmişsinizdir, eller kurumaya başlar. Evet. Bu sefer çatlaklar oluşuyor. Yine bu çatlaklardan virüsler ve bakteriler girer. O yüzden abartmıyoruz. Öncelikle temiz bir suyla ve sabunla yıkıyoruz. Bunu biraz mecbur kalırsak, mesela dışarıdaysak kullanıyoruz. Kaç kere kullanmamız daha doğru? Genelde dışarıdaysak yine ellerimizi temizledikten sonra bir 1-2 saat sonra yani günde 10-15 kez olabilir. Daha fazla kullanacaksak eğer bu sefer nemlendirici kullanalım. Mesela bakın burada bir Hindistan cevizi yağı var. Doğal nemlendiricidir. Bu arada bu da antibakteriyeldir. Bunları kullanabilirler veya kendi diğer kremlerini kullanabilirler. Ama yine kremde de abartmayalım. Bu sefer çünkü bu bakteriler ve virüsler kremli böyle nemli yerlere de yapışmayı seviyorlar. Toplu taşıma araçlarında sıkça kullandığımız dezenfekte ürünleri de var. Evet, onlar da var. Hastanelerde de var. Bunu da görmüşsünüzdür. Bu da bir izopropil alkol. Bu da bir alkolün başka bir çeşidi. Hatta kolonyadan daha da etkilidir. Kimyada şöyle bir şey vardır. Ne kadar çok etkili, yani öldürücü, bizim için de tabii zararlı. O yüzden bunları da yine abartmıyoruz. Zaten psikolojik etkisi de var. İsterseniz ondan da biraz bahsedeyim. Evet, dezenfektanlar önemli, antiseptikler önemli. Fakat bizim psikolojik sağlığımız da önemli. Yine doktor uzmanlar da söylüyor. Beslenmemize dikkat edeceğiz, sporumuzu yapacağız, iyi uyuyacağız ve psikolojik sağlığımız güçlü olursa biz aslında koruyucu hekimlik olarak da sağlıklı oluyoruz. Aslında birçok kişiden duyduğumuz bir şey daha var. Özellikle yüzey temizliğinde az önce korkudan bahsettik, panikten bahsettik. Dolayısıyla çamaşır suyuyla birlikte farklı ürünleri de karıştırarak aslında yüzeylerde daha çok hijyen ortaya çıkmasını sağladıklarını düşünüyorlar. Sizce doğru mu? Yoksa ürünler sadece tek başına mı kullanılmalı? Evet, kesinlikle tek başına kullanılması gerekiyor. Özellikle bu çamaşır suyu dediğimiz sodyum hipoklorit tehlikeli. Bununla mesela bir yer yüzeyi temizlik malzemesini karıştırırsak veya eskilerin kullandığı tuz dediğimiz hidroklorik asit, kezzap dediğimiz nitrik asit eğer yan yana gelirse zehirli bir gaz, klor gazı çıkıyor. Bu da çok tehlikeli, kişiyi anında bayıltır. O yüzden çamaşır suyu kullanıyorsak zaten dikkatli kullanalım. Eldiven olsun, ağızda maske olsun, camlar açık olsun ve bir kova suya sadece yarım çay bardağı koyacağız. Fazlası olmaz. Onun yer temizliğine ve işte mesela masa temizliğine olabilir. Ama ellerimize değmesin. Bu antiseptik değildir, dezenfektandır. Peki alternatif olarak başka neler kullanabiliriz? Evet, biraz alternatiflerden bahsedelim. Mesela burada ultraviyole ışınımız var. Bak şöyle takıyoruz. Mor ışın. Eller belli bir süre burada tutulursa bu da yine mikrop öldürücü, virüs öldürücü etki var. Fakat burada da bir dezavantaj var. Bu ışığa çok fazla bakmıyoruz. Neden? Göz retinasını, göz yapısını bozuyor. Bu arada güneş ışığında da var. Güneş ışığına nasıl çok fazla bakarsak gözleri neredeyse kör eder. O yüzden bunlar mesela bunların ampul şekilleri de vardır biliyorsunuz. Ofislere takılabiliyor. Evet, ince uzunlar. Onlar da olabilir. Fakat biz odada yokken bunlar çalışsın. Bu da yine etkilidir. Fakat burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Hijyen önemli, mikroplardan, virüsten korunmak önemli ama kullandığımız ürünlerin miktarına dikkat etmek gerekiyor ve içinde barındırdığı kimyasalların vücudumuza, sağlığımıza uygun olup olmadığını da araştırmak gerekiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Gülnur'a çok teşekkürler. İşte uyarılar ve önlemler böyleydi. Temizlik malzemelerindeki sahte ürünlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların içerikleri kimyasallar ve kimyasalların aşırı kullanımı, standartların üstünde kullanımı tabii ki ciddi hem sağlık sorunları hem de ekolojik çevre sorunlarına neden olacak. Temizlik ürünleri biz temelde ikiye ayırıyoruz. Dezenfektanlar, yani daha çok eşyalara, cansız yüzeylere kullandığımız kimyasallar. Bir de insan cildine dokunan antiseptik diyebileceğimiz İşte kolonya, el dezenfektanı veya sabun gibi, katı sabun, sıvı sabun gibi ürünler. Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Çünkü elimize doğrudan değdiği için cildimize tabii ki bunların standartların dışı kullanımı çok daha tehlikeli olacaktır. Kolonyalarda, el dezenfektanlarında etanol kullanılır. Bunun yerine daha ucuz olan ve standartları daha rahat bulunabilen metanol kullanıyorlar. Bu da körlük başta olmak üzere çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Veya az atıyorlar. Şimdi normalde bir kolonyada %80, en az %70-60
etanol olması gerekirken maliyetten kısmak için onları %30'lara kadar çekebilirler. Bu sefer bir mikrop öldürücü özelliği olmaz. Yine sabunlarda, katı sabunlarda kostik aşırı kullanıldığı zaman ellerde tahriş etme özelliği çok yüksektir. Sıvı sabunlarda da çok miktarda kimyasal malzeme kullanıldığı için bunların standardın üstüne çıkması yine cilt başta olmak üzere sağlık sorunlarına neden olabilecek. Dezenfektanlar, yani eşyalarda kullandığımız veya yer yüzeylerinde kullandığımız temizlik malzemeleri ise evsel kullanımda sık karşılaştığımız işte çamaşır makinesi deterjanı, bulaşık makinesi deterjanı, yer yüzeyi temizlik ürünleri, en çok da kullanılan çamaşır suyu. Bunlarda da maalesef sahte ürünler olabiliyor. Deterjanlardan bahsetmek gerekirse, ki en çok sahte ürün maalesef burada görüyoruz. Sürfektanlar dediğimiz yüzey aktif maddelerdir bunlar aslında. Sabunla temizleme mekanizması çok benzerdir. Yani yağları, kirleri yapışıp bu yüzey aktif maddeler suyla onları toparlayıp atıyorlar. Şimdi yüzey aktif maddeler aslında pahalı ürünler. Genelde de yurt dışından geliyor. Dövizde geldiği için pahalı oluyor ve bunların malzemesi kısılabiliyor. Veya muadilleri daha düşük kalitede yine yüzey aktif maddeler kullanılabiliyor. Bu bazı yanlış standart dışı üretimler dezenfektanların hem cildimize zararlı olmasını, başta cildimize zararlı olmasına neden oluyor. Artı temizleme mekanizması çok düşük oluyor. Ayrıyeten tabii ki çevreye de çok zararlı. Çünkü bunların içinde petrol türevli ürünler de olabiliyor. Bunlar standart dışı olursa tabii ki hem insan sağlığına hem de çevre sağlığına çok ciddi etkileri bulunuyor. Sahte ürünleri daha çok internetten satışlarda biz görüyoruz. Doğrudan kendi internet adresinde alınmasını tavsiye ediyoruz. Eğer aracı internet siteleri varsa da orada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Arkasındaki standartlara bakarak TSE'si, ilgili bakanlıkların onayları olan ürünleri almamız tabii ki çok daha sağlıklı olacaktır. Sayın Fatih Küçükuysal ve Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Sayın Aykut Yılmaz. Hoş geldiniz. Kitabınız da var. Bize bahseder misiniz? Dezenfektanları biz ne şekilde kullanmalıyız? Hangi dezenfektanları ne zaman kullanmalıyız? Fiziksel dezenfektanlardan bahsediyorum, hem de alternatif fiziksel. Aslında o da çok önemli. Dezenfeksiyon deyince genelde kimyasal aklımıza geliyor. Evet. Fakat mesela ultraviyole ışınlar, yani mor ötesi ışınlar aslında çok güzel bir dezenfeksiyon yöntemidir. Aslında fiziksel bir yöntem.